Herkese merhaba. Bu bölümde sekizgen çardağın zemin kaplamasını yani dek uygulamasını yapacağım. Kereste olarak fırınlanmış ve silinmiş Finlandiya çamı kullandım. Umarım beğenirsiniz ve faydalı bir bölüm olur. İyi seyirler. Çardağın zeminine dek uygulamasını yatay bir şekilde yapacağım. Alttaki taşıyıcı iskeletimi ona göre hazırlamıştım. Şimdi önden başlayarak arkaya doğru ölçü alarak önce parçaları keseceğim. Ondan sonra tüm yüzeylerine ahşap koruyucu uygulayacağım. En son olarak da montaj kısmına geçeceğim. Şimdi başlangıç noktasından ölçü alarak başlıyorum. ...12 santim genişliğinde 2 santim kalınlığında dek tahtası kullanacağım. Kenarları yumuşatılmış. Gönyemi 22,5 dereceye ayarladım. İlk ucu kestikten sonra ölçtüğüm ölçüde işaretleyip diğer ucu da keseceğim. Gönyemi şimdi diğer tarafa doğru 22,5 dereceye alıyorum. Sıfıra sıfır kesmiyorum. Kenarlarda 3-4 milimlik bir boşluk olacak. İki kenarı da 22,5 derece açıyla kesilmiş oldu. Kenarlarda 3-4 milimlik bir boşluk bıraktım. Ölçülü olarak tüm parçaları kestikten sonra zımpara yapıp ahşap koruyucu uygulayacağım. Montaj esnasında da bu klipslerden yardım alacağım. Bu klipsler hem iki parça arasındaki boşluğu ayarlamamı sağlayacak. Aynı zamanda da yerden yükselterek ahşabı su ve neme karşı korumuş olacak. Burada taşıyıcı klonlar olduğu için tam olarak yerleştirmeyi yapamıyorum. Ölçtüğüm zaman klipsle arasında 1 santimlik boşluk var. Yani burada 1 santimlik bir alanı kesmem gerekiyor. Onun için 1 santim kalınlığında bir parça kestim. Bunu referans olarak kullanacağım. Aynı geometride çiziyorum. Buradaki açıdan da çiziyorum. Burayı kesip alırsam parçanın oturması gerekiyor. Aynı şeyi karşı taraf için de yapacağım. Bu kısımları kestim. Şimdi yerine oturması lazım. Gene kenarlarda 3-4 milimlik boşluklar bıraktım. Şimdi fazla kısımları işaretleyip kenar kesimlerini yapacağım. İşaret aldığım yerden 45 derece açıyla kesiyorum. Bu şekilde kaplamaya devam edeceğim. Bir dahaki direğe kadar biraz rahatım. Arada bölme yapan bir şey olmadığı için koyup kenarlardan işaret alıp kesmeye devam edeceğim. Vidalamayı en son yapacağım için şu an sadece doğru ölçü alabilmek için klipsleri kullanıyorum. İlk taşıyıcı direğimin olduğu yere geldim. Dekimin genişliği 12,5 santim. Burada iki parça arası da yaklaşık yarım santim civarında. Kenarlarda 3-4 milimde boşluk kalmasını istiyorum.
O yüzden referans olarak kullanmak için 3,5 santimlik bir parça kestim. Şimdi bu parçayı kullanarak bu açıdan ve diğer açıdan işaretleme yapacağım. Böylece keseceğim yeri net bir şekilde belirlemiş olacağım. Bu parçayı çıkardığım zaman yerine tam olarak oturması gerekiyor. Şimdi aynı işlemi karşı uçta da yapacağım. Sonra kesip yerine yerleştireceğim. En sonda keseceğim yerin ölçüsünü almış olacağım. Şimdi burada karşılıklı aradan geçiremediğim için ilk eki burada yapacağım. Tahtamı buraya kadar dayadım. Yandan bir referans alabilmek için bir tahtam daha var. Arka kısımdan burası 14 santim. Şu açıyı kullanabilmek için şöyle bir kılavuz kullanacağım. Arka noktanın 6,5 santimde olması lazım. Buranın da 2,5 santim olması gerekiyor. Burayı kesip alırsam bu parçanın buraya tam oturması lazım. Bu ucun kesimini yaptıktan sonra orta noktayı işaretleyip orayı keseceğim. Aynı şeyi karşı taraf için de yapacağım. Az önce işaretleme yaparken bir hata yaptım. Onun hazır farkına varmışken hemen düzelteceğim. Şimdi burası 2,5 santim demiştik. Burada bir hata yok. Fakat bu noktadan taşıyıcının bittiği yer 10 santime denk geliyor. Buraya bir referans çizgi çekiyorum. Yani şuradan kesmem lazım. Burası ve burası da gidecek. Şu kısmı böyle kesmem gerekiyor. Bir 3 milim daha içeriye girmem lazım. Orta taşıyıcım 10,5 santim. ...5,2 milimden burayı keseceğim. İki parçam da hazır. Burada 2 tane klips kullandım. Bu şekilde ortadan vidalayarak bu kısmı da halletmiş olacağım. Aslında referans alabileceğim düz bir tahta kesebilseydim bu aradaki boşluk kadar böyle her seferinde bunları dizmeme gerek kalmazdı ama milimetrik kesebileceğim bir ekipmanım yok şu an. O yüzden de aralara öyle bir şey koyamıyorum. Mecburen bunları kullanarak yapıyorum.
Şimdi kestiğim parçaların yüzeyine hafif bir zımpara uygulaması yapacağım. Yüzlük zımpara kullanacağım ve çok az bastırarak sadece yüzeyde bir temizlik yapacağım. Derin bir zımparalama işlemi olmayacak. Normalde eksantrik zımpara kullanıyorum. Fakat eksantrik zımparaların bu cırt kısmı çok çabuk yıpranıyor ve bir süre sonra tutmaz oluyorlar. Yenisi gelene kadar beklemek istemiyorum. O yüzden de bu şekilde bir zımparalama yapacağım. Bunda dikkat etmeniz gereken hız ayarı olmadığı için çok yüksek devirde dönüyor ve yüzeyde eğer çok baskı uygularsanız çok fazla alan yüzeyini alıyor. O yüzden bastırmadan dikkatlice çok hafif bir zımparalama işlemi yapacağım. Normalde önce ahşapları kesmeden önce tüm yüzeyine ahşap koruyucusu uygulamam. Sonra ilgili parçayı kesip montajını yapıp sonra diğer parçaya geçmem gerekirdi. Benim biraz mükemmelliyetçi bir yanım var. Onu törpülemeye çalışıyorum. Koç burcu olmamdan da kaynaklanıyor olabilir. Önce tüm yüzeyleri kesmek ve tüm yüzeylerine ahşap koruyucu uygulayıp ondan sonra montajı yapmak istedim. Fakat burada aralarda klipsler kullandığım için her ne kadar kenarlardan işkenceyle sabitlemeye çalışsam da mutlaka milimetrik farklar olmuştur. Ve dolayısıyla da aslında doğru bir uygulama yöntemi olmadı. İlk defa böyle bir dek uygulaması yapıyorum. Yaparken durumu fark ettim. Ben böyle bir hata yaptım, siz yapmayın diye de uyarmak istiyorum. Şimdi zımparaya geçeceğim. Önemli konulardan bir tanesi de tabii ki iş güvenliği. Genelde çalışmaya başladıktan sonra aklıma geliyor. Her ne kadar dikkat etmeye çalışsam da şimdi de 3. tahtada fark ettim ki iş güvenliği önlemlerimi almamışım. Koruyucu gözlük, kulaklarımda bir çınlama var. Her ne kadar çok yüksek ses çıkarmasa da mutlaka kulak için bir koruma kullanıyorum. Ve en önemlisi de üst solunum yollarını ve ciğerleri koruyabilmek için maske kullanmanız lazım. Eldiven de tabii ki iş güvenliğinin parçasından biri. Şimdi bunları takıp çalışmaya öyle devam edeceğim. Uygulama yaparken dairesel hareketler yapıyorum. Yani düz bir şekilde gidip gelmiyorum. Dairesel hareketlerle zımpara işlemini yapıyorum. Dekte kullanacağım ahşapların kesimlerini tamamlayıp zımparasını yapmıştım. Sonra yüzeylerindeki tozları bir fırçayla temizledim. Şimdi de ahşap koruyucu uygulamasına geçeceğim. Ahşap koruyucu olarak Borma Wax'ın dış mekanlar için yapılmış olan ahşap yağını kullanacağım. Normalde 10-15 derece sıcaklıklarda uygulama yapılması gerekiyor. Şu an 7 derece sıcaklık var. Aslında bu ahşap koruyucunun ahşap tarafından emilimini birazcık yavaşlatacak. Ama birkaç gün sonra yağmur var. Bir an önce uygulamayı yapıp hemen montaja geçmem lazım. O yüzden de bugün uygulamayı yapacağım. 24 saat tam kuruma süresi, hava sıcaklığından dolayı aslında kuruma süresi biraz daha uzayacak. Açmadan önce bol miktarda çalkalamanız gerekiyor.
Dün tüm parçaları bitiremedim. Sadece 5 tane orta kısmın parçası kaldı ve elimdeki ahşap koruyucu bitti. Bugün geri kalan 5 taneye devam edeceğim. Tam kuruma süreleri 24 saat. Uygulama yaptıktan sonra bir ön kurum olmuş oluyor. Sonra buradaki yan tarafa taşıyorum. Orada da bir süre daha kuruyorlar. Sonra da verandanın içine aldım. Orada kurumaya devam ediyorlar. Karışımın içinde bal mumu olduğu için kullanıma geçmeden önce çok iyi karıştırmanız ve çalkalamanız gerekiyor. Sadece çalkalamanız yeterli değil. Bir çubuk yardımıyla içindeki dibe çöken bütün reçine ve bal mumunu karışıma homojen bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız doğru bir uygulama yapamazsınız. O yüzden de eğer bu ürünü kullanırsanız mutlaka çok iyi karıştırmanız lazım. Dek uygulaması için parça kesimlerini ve ahşap koruyucu uygulamasını bitirdim. Şimdi montajına geçeceğim. Montaj sırasında Holztechnic'in EasyDeck paketini kullanacağım. Önce paket içeriğinden bahsedeyim. Paketin içinden 2 paket takoz çıkıyor. Bu takozları kullanmayacağım çünkü benim zeminden yüksek zaten yapım. Normalde beton gibi bir alana dek uygulaması yapacaksanız zemin tahtalarıyla beton arasındaki teması kesmek için 50 santim arayla bu takozları kullanıyorsunuz. Fakat farklı projelerde işime yarayacaktır. 2 adet de UV bant çıkıyor. Zemin iskeletinizin üzerindeki tahtalara bu bantı döşüyorsunuz ve hem su ve nemden ahşabı korurken aynı zamanda da vida deliklerinin izole olmasını sağlıyor ve korozyonu önlüyor. Bir paket dek için özel yapılmış ahşap vidaları var içinde. 2 pakette klips çıkıyor. Bu klipsler hem dekler arasındaki boşluğu sağlamanızı sağlıyor hem de zeminle dek arasında bir hava boşluğu bırakıyor. Böylece sürekli hava aldığı için ıslansa bile ahşapların kurumasına ve çürümesini engellemeye yardımcı oluyor. Montaja UV bantlarla başlayacağım. Bantı uygulayacağınız yüzeyin tozsuz, kuru ve temiz olması gerekiyor. O yüzden önce tüm yüzeyi fırçayla temizleyeceğim. Sonra da kuru bir bezle sileceğim. Nemli bir bez tercih etmenizi önermiyorum. Çünkü eğer nemi atıp eğer doğru kuruma oranına ulaşmazsa bantın altında hava kabarcıkları olmasına neden olur. O yüzden sadece fırçayla toz ve pisliği almanız, kuru bir bezle de üzerinden geçmeniz yeterli olacaktır. Hadi montaja geçelim. Üst yüzey dışında bu ince parçalarda koruyucu bantı yanlara doğru kapatacağım için yan yüzeylerindeki tozları da alıyorum. Şimdi UV bant uygulamasına geçiyorum. Özellikle şu birleşim noktalarına dikkat ederek bantı yapıştırmaya başlıyorum. Altındaki koruyucu katmanı çıkartarak kullanacağım kadarını kestim.
Burada en önemli nokta hava kabarcığının kalmaması gerekiyor. O yüzden iyice hava kabarcıklarını almanız lazım. Birleşim yerlerinde bir 2 santim üst üste bindirmeniz gerekiyor sızma olmasın diye. Ortalayarak yapacağım. Sonra bu şekilde kenarlara doğru katlayacağım. Önce ölçümü alıp bir kesmek istiyorum. Parçamı kestim. Şimdi yapıştırmaya geçiyorum. Önce tamamını yapıştıracağım. Sonra katlamayı yapacağım. Alttaki koruyucu bantı çekerek geriye doğru ilerliyorum. Bu birleşim yerlerinde katlayacağım kısmı kesiyorum. Çok fazla derine inmeden sadece katlamama müsaade edecek kadar ve iki yanı bu şekilde orta kısmı ortalayacağım. İki kenardan eşit boşluk bırakarak. Şimdi de kesme işlemini sonraya bırakacağım. Yapıştırarak devam edeceğim. İlk defa uygulama yaptığım için biraz deneme yanılmayla doğru yolu bulacağımı düşünüyorum. Gene bir 2 santim 3 santim kadar birleşim noktasına yaptım. Hava kabarcığı kalmasın diye iyice elimle bastırarak iyice yapışmasını sağlıyorum. Böyle daha rahat oluyor. Bu arada kenarda güçlü yapıştırıcı olduğu için eğer hızlı çekerseniz bu alttaki koruyucu bant yırtılıyor. O yüzden de yavaş yavaş açmanızı tavsiye ederim. Önce arka kısımda bir yeri katlayıp şu şekilde ilk bantım bitti. İkinci bantıma geçiyorum. Dün bantlama işlemini bitirdim. Şimdi montaja başlayacağım. Normalde 10.5'a 10.5 olan kerestelerime ortadan bir bant attım. Çünkü önemli olan aslında bu klipslerin bastığı nokta ve vidaların girdiği yer. Vida girerken ahşapla arasında bir ıslanma olup vidanın korozyona girmesini engelliyor bu bant. O yüzden de ortada olması yeterli.
Sadece burayı yaparken önden yapmışım. Bir tek burada böyle bir hatam oldu. O yüzden şimdi buraya bir tane daha atacağım. Çünkü ilk klipsim buraya gelecek fakat ikinci klipsi buradan koymam gerekiyor ve boşluğa denk geliyor. Vida da burada boşluğa gelecek. Buraya şimdi bir bant daha atacağım. Bu arada uç noktalarda klips bu şekilde kullanılamayacağı için burada kırım yerleri var. Böyle kolaylıkla kırabiliyorsunuz ve uç noktalarda klipsin sadece bu kısmını kullanıyorsunuz. Amaç sadece yerden yükseltmek. Biraz öne taşıracağım ve alta doğru katlayacağım. Fazla olan kısmı kesiyorum. Paketin içinden 5x60 yani 5 milim kalınlığında 6 santim uzunluğunda dek vidaları çıkıyor. Bu şekilde kahverengi renginde ve üzeri özel bir kaplamayla kaplı. Dolayısıyla korozyona ve paslanmaya maruz kalmıyor. Paketin içinden ihtiyacınız olan matkap ucu da çıkıyor. Bu matkap ucu yıldız matkap uçları gibi değil. Dolayısıyla vidayı çok iyi kavruyor ve montaj kolaylığı sağlıyor. Ben matkabımda Holz'un bir matkap başını kullanıyorum. Böylece her seferinde açıp kapamam gerekmiyor. Bu şekilde sabitleyerek uygulama yapabiliyorum. Şimdi ilk parçamızla montaja başlayalım. Uç kısımlarda kırdığım parçaları kullanacağım. Normalde ilk parçayı montajladıktan sonra ikinci parçaya geçilir. Fakat ben bütün parçaları önden kesip ahşap koruyucu uyguladığım için şimdi doğru yerde ayarlayabilmek için ikinci parçamı da referans olarak kullanacağım. İkinci parçamın arka kısmına da klipsleri yerleştiriyorum. Sabitleme yaparken önden ve arkadan iki vida kullanacağım. Şu orta kısımdan başlıyorum. Vida başını tamamen içeriye gömmüyorum ama yüzeyde kalmayacak kadar içeriye gömüyorum. Normalde bu tarz uygulamalarda önce delik delmek önerilir. Fakat Holz'un özel vida başı sayesinde kendi deliğini kendi açıyor ve delik delmenize gerek kalmıyor.
Buraya 2 tane ayrı parça birleşecek. O yüzden de burada ve diğer tarafında çift klips kullanacağım. Şimdi bu kerestede hafif bir eğilme var. Montaj yaparken dizimle itiyorum ve buranın tamamen birleşmesini sağlıyorum. Gene karşılıklarına da 2 tane klips kullanacağım. Yaklaşık 10 gündür yağmur yağıyor ve doğal olarak ara vermek durumunda kaldım. Aslında dek uygulamasına başlarken yağmurun geleceğini biliyordum. O yüzden de hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ama son bir parçanın montajı kaldı. Bir de kenar noktalardan vida sabitlemesi kaldı. Şimdi son işlemleri de tamamlayacağım. Böylece çardağımızın zemini tamamen bitmiş olacak. Sondaki parça kalmıştı sadece. Normalde parçaları kesip tek tek montaj yapmadım. Tüm parçaları kesip ahşap koruyucu uygulayıp sonra montajı yapmıştım. Ufak milimetrik kaymalar olabileceğini tahmin ediyordum. Buraya kadar bir sorun yaşamadım ama bu son parçada bir yaklaşık yarım santimlik bir fark var. O yüzden de tam yerine oturtamıyorum. Şimdi bu parçayı alıp bir yarım santim içeri doğru gireceğim ve son parçamı da tamamlamış olacağım. Biraz da boşluk kalsın istiyorum arkadaki alanla. O yüzden 1 santimlik bir boşluk bırakacağım. 2 noktadan 1 santim işaretliyorum. Şimdi bu kısımları ahşap koruyucu uygulaması yapacağım. Çok iyi çalkalamanız gerekiyor. Dibine çöken bal mumu tamamen karışmalı. Hatta önce dibini karıştırıp sonra çalkalamak eğer uzun süre beklediyse daha doğru. Diğer yerlere akma yapmasın diye çok az miktarda alıyorum. Ve dikkatlice uygulama yapıyorum. Ahşap koruyucu uyguladığım parçalar kururken arka tarafın klipslerini hazırlayacağım. Normalde bunlar 2 parçanın arasına geliyor. Arka kısımda başka bir ek olmayacağı için bunları kırarak kullanacağım. Şimdi burada ek olduğu için burada 2 parça kullanacağım. Ve her birinin karşısına birer tane yerleştiriyorum. Köşe noktalara da. Ahşap koruyucu tam kurumadı. Fakat orada havada duracağı için ve bir yere temas etmediği için yerine koyabilirim.
Arkada kalan klipsleri de dibine kadar itiyorum. Parçalar yerine düzgün oturdu. Şimdi vidalama işlemine geçebilirim. Şimdi arka kısımlardan vidalama kaldı. Bir de köşe noktaların vidalamaları kaldı. Şimdi buralarda üst parça olduğu için dik bir şekilde vidayı sabitleyemiyorum. O yüzden de 45 derecelik bir açıyla buradan sabitlemeler yapacağım. Normalde Holz'un dek vidasında özel bir tasarım var. Kendi deliğini kendi açıyor. Matkap zorlanmadan işliyor. Fakat burada 45 derecelik vidalamalar yapacağım için çatlamaya neden olmasın ya da kenarlardan pürüzlü parçalar çıkmasın diye önce bir delik deleceğim. Ondan sonra vida işlemini yapacağım. Deliğimin ve vidamın alttaki banta gelmesine dikkat ediyorum. Çok kenardan yaparsam burada çatlamalara neden olabilir. Çok yük biner. O yüzden de tam vidanın bantın olduğu yere denk getirerek vidalamamı gerçekleştireceğim. Gösterebilmek için önce delip sonra vida takmıştım. Şimdi sırayla hepsini deleceğim. Sonra da sırayla vidalamalarını yapacağım. Döndürürken matkap ucu burada kaymasın diye şuradan tutarak delme işlemini yapıyorum. Dek kaplamasını sonunda bitirebildim. Yağmurlar ve kötü hava şartları yüzünden ne yazık ki bu bölüm bayağı uzadı. Ama sonuç güzel oldu, içime sindi. Çardağın bir tek çatı kaplaması kaldı. Çatı için çeşitli önerilerde bulundunuz. Kiremit kapla diyen çok fazla insan oldu.
Çardağın köşe birleşimleri 45 derece olduğu için kiremitleri o şekilde tek tek kesmek ve yerleştirmek açıkçası çok da kolay olmayacak ve çok da uygulamayı düşündüğüm bir yöntem değil. Kenet çatı yapmayı düşünüyorum. Onun dışında ahşap shingle denemelerim oldu. Üst üste bindirme yöntemiyle ahşaptan bir shingle uygulaması yapmayı düşünüyorum. Birkaç deneme yaptım. Eğer içime sinerse o şekilde uygulama yapmaya karar vereceğim. Bu süreçte kışın çok fazla yağmur ve kara maruz kalmasına rağmen tüm yüzeyleri ahşap koruyucu uyguladığım için çatıda herhangi bir sorun olmadı. Ama uzun vadede tabii ki bir çatı kaplama sistemine ihtiyacı var. En azından çardağın şu an deki bitmiş durumda. Artık kullanabilirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve faydalı bir bölüm olmuştur. Yeni bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.